Şimdi Kıyı Savunma Müzesi'ne geldik. Bir nevi sahil güvenlik müzesi diyebilirim. Ee, Hel Adası buradan geldik. Anakaradan ayrılınca 2 kilometre ötede çok yakında bulunmakta. Arabalarınızı buraya park edebilirsiniz ve burada gördüğünüz üzere müzeler bulunmakta. Müzelerde neler göreceğinizi görebilirsiniz. Torpidolar var, sığınaklar bulunmakta ve birazcık müzenin tarihi hakkında da bilgi verilmiş. Bu müze normalde 2006 yılında Hel'in arkadaşları grubu tarafından kurulmuş olup burada birçok sığınaklar ve bataryalar bulunmakta. E, Normalde 1941 Aralık ayında birçok atış testleri yapılıyormuş bu toplar aracılığıyla. Birçok destroyerleri parçalayıp onları rehin tutuyorlarmış. Yani normalde aktif olarak kullanılan bir alanı şu an müzeye çevirmişler. Ve şu an bu müzenin 2 tane bölüm bulunmakla birlikte ateş kontrol kulesi ve ayrıca 3000 metrekare büyüklüğünde alana sahip. Normalde savunma hattı olarak kullanılıyormuş 1939 yılında, bildiğiniz üzere Polonya Deniz Kuvvetleri tarafından. Birinci Dünya Savaşı'nda savunma hattı olarak kullanılıyor. Gördüğünüz üzere şimdi gireceğiz. Size tüm içerisini göstereceğim. Uzun bir yol geldikten sonra gördüğünüz üzere müzenin girişi böyle. Şimdi bilet alıp içeri gireceğiz ve size sığınakları, içerisindeki tüm askeri teçhizatları da göstereceğim. Şimdi girişten girdik, direkt burada para ödenmiyor ama gördüğünüz üzere böyle sığınakları görebiliyorsunuz. Savunma hatlarında kullanılan askerlerin durduğu savunma hatlarını görebiliyorsunuz. Toparlamışlar buraya. Tekneler bulunmakta, motorunu çıkarmışlar. Gördüğünüz gibi herhalde burada bir illustration yapmışlar. Yani bir gemiyi temsil ediyor. Geminin üzerinde bulunan tüm silahları burada sergiliyorlar gördüğünüz üzere. Kayıklar bulunmakta. Gördüğünüz üzere ta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ateş topları bulunmakta. Ve gördüğünüz sığınakta büyük ihtimal içine gireceğiz. Biletleri içeride alacağız ve burada gördüğünüz üzere birçok deniz torpidolarını da görebiliyorsunuz. Eski torpidolar. Gördüğünüz üzere. Burada da deniz kuvvetlerine ait gemilerde kullanılan büyük torpidoları görebiliyorsunuz. Bu torpidonun atıldığı ana güverte bu. Gördüğünüz üzere torpidolarda deniz gemiden böyle sistemler aracılığıyla atılıyor. Gördüğünüz üzere burada lehçe yazılmış. Nasıl konuşlandırdığı da görebilirsiniz burada. Bayağı uzun, yaklaşık bir 10-15 metrelik bir torpidodan bahsediyoruz ve burada gördüğünüz gibi sağlıkçıların, yani acil yardım yapan askeri araçları görebiliyorsunuz. Burada daha önce size Hel Adası'nı göstermiştim zaten. Oradan izleyebilirsiniz. Bu Hel Adası'nın gördüğünüz gibi eski, o zamandan kalma birçok resimleri sergiliyorlar. Gördüğünüz gibi araçları görebilirsiniz burada. Gördüğünüz üzere burada eski itfaiye araçlarını, su söndürme cihazlarını, su söndürme motorlarını da görebilirsiniz. Eski itfaiye aracı gördüğünüz üzere. Burada da eski oksijen tüplerini görebilirsiniz. Eski zamanlarda nasıl oksijen tüplerinin bulunduğunu, eski itfaiye araçlarının nasıl olduğunu da buradan görebilirsiniz. Burada da su hortumu bulunmakta. Onun haricinde burada eskiden gördüğünüz üzere bundan büyük ihtimal 50-100 yıl önce bulunan nasıl itfaiye araçlarının kullanıldığını ve itfaiye de çalışan kişilerin nasıl koruyucu giysiler taktığını da görebilirsiniz. Bir nevi astronot giysisi gibi, büyük ihtimal yanıcı olmayan bir maddeden yapılmış, kaplanmış bir giysi gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere de eski tip 1950'lerden kalma büyük ihtimal itfaiye aracı.
Şimdi müzeye gireceğiz. Müzeye girmeden önce like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve bildirim butonunu açın ki yeni videolar paylaştığımda size bildirimler gelsin. Ve hala takip etmiyorsanız takip edin. Beğenmeyi unutmayın. Şimdi içeri giriyoruz. Biletleri alacağız. Ve içeride asıl serüven başlayacak. Haydi. Üzere tam girişte benim farkına vardım. Seyyar mutfak bulunmakta. Yani askeri zamanlarda taşınabilir. Aracın arkasına konularak direkt ocağı bulunan ilginç bir mutfak. Yemek pişirme yeri diyebilirim. Ve arkada da gördüğünüz üzere çadırlar bulunmakta. Askeri amaçla kullanılan. Gördüğünüz üzere asıl biz buradan girmiştik. Buradan girdik. Burası sığınak zaten. Size gösterdiğim yer. Sığınağın içerisinden bileti aldık. Bir kişi 15 zloty. Ve gördüğünüz üzere ilk başta sığınağın içerisine gezeceğiz. Burası terası diyeyim, yani üst katı. Ondan sonra içine gireceğiz. İçinde birçok odalar bulunmakta. Ve sonra dışarıda size müzeyi göstereceğim. Bu müze 2006 yılında kurulmuş. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Gördüğünüz üzere sığınak burası. Ve burada aslında gerçekte bulunan torpidonun görselini paylaşmışlar. Yani bilgisayarda normalde artık bu torpido burada bulunmamakta. Kış kısmı bura. Burada da torpidonun ucu bulunmakla birlikte buradan gördüğünüz gibi atışlar yapılıyormuş. Dediğim gibi önceki videomu izlediyseniz oradaki hel videosunda bahsetmiştim. 1900'ün sonlarında Polonya hükümeti, Polonya Deniz Kuvvetleri buradan tüm haklarını, arsalarını satarak adaya bırakmış, belediyeye bırakmış. Bura artık turizm amaçlı kullanılmakta. Şimdi aşağıya gideceğiz. Ortaya da götüreceğim sizi. Ve sonrasında arkaya da gideceğiz. Ve size tüm gördüğünüz torpidoları, denizlerde, yani gemilerde, destroyerlerde kullanılan torpidoları da göstereceğim. Gördüğünüz üzere sığınağın içerisi böyle. Ve planda görebilirsiniz burada. Burada torpidonun bulunduğu yerler ve odalar. Gördüğünüz üzere bu sığınakta insanların nasıl kaldıklarını görebilirsiniz. Odaların nasıl bulunduğunu. Burada gördüğünüz üzere bu torpidonun bulunduğu sığınağın maketini görebilirsiniz. Biz normalde bu yerin içindeyiz, yani toprağın altındayız. Ve burada ilgili generallerin, çalışanların, tarihi birçok olayına tanıklık edebilirsiniz. Videoyu izleyebilirsiniz. Birçok Maraş yerlerini de burada görebilirsiniz. Ayrıca Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı, askerlerin giyindiği giysileri de burada görebilirsiniz. Burada o zamanlarda kullanılan tüfekleri görebilirsiniz. 1934 yapımı deniliyor. Gördüğünüz üzere mataralar bulunmakta. Su içmek için eski tarihi mataralar. Burada madalyaları görebilirsiniz. Burada eski kullanılan porselenleri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada kullanılan denizaltıların maketleri bulunmakta. Ve burada başka bir oda bulunmakta. Ve bu odada telefonu görebiliyorsunuz. Ve eski kullanılan denizaltılarında maketleri ve gemilerin de maketlerini burada göstermişler. Lehçe olarak açıklanmış. İsteyenler okuyabilirler gördüğünüz üzere. Burada tüfeklerin önüne konulan bıçaklardan sergilemişler ve normal bıçaklardan konulmuş. Ve gelin sığınağın başka bir odasına girelim. 24 numaralı odası ve bura gerçekten çok, gördüğünüz gibi çok borular bulunmakta. Birçok resimler sergileniyor burada da. Gördüğünüz üzere denizaltı, başka bir denizaltı. Ve birçok denizaltı burada sergileniyor. Ve burada çok güzel liman ve deniz altında çok güzel 3 boyutlu içerisini görebileceğiniz maketlerini de bulmuşlar. Makine dairesi, torpido bölümü.
ve yazdığına göre bura Almanlar tarafından normalde kurulmuş olup burada askerlere denizaltıları, gemileri nasıl parçalayabileceğiniz, nasıl yıkabileceğinizi öğretiliyormuş. Nasıl patlatabileceğiniz, nasıl yok edileceğine dair burada eğitimler veriliyormuş. Ve burada ayrıca hastane koymuşlar. Burada gördüğünüz üzere batmış olan gemileri yer altında, yani denizin dibinde bulunan batmış gemileri fotoğraflarını da görebilirsiniz. Burada da uçakların maketlerini koymuşlar. Hava kuvvetlerinin kullandığı, zamanında kullandığı uçakları görebilirsiniz burada. Her bir sığınağın odasını farklı bir şekilde dizayn edip her türlü kullanılan ekipmanlarla ilgili bilgiler vermişler. Burada gördüğünüz üzere birçok çeşitli uçakları görebilirsiniz. Ve her bir uçakla ilgili de burada açıklamalar yapılmış ve gördüğünüz üzere bir tane destroyer'in ve deniz uçağının da maketi. Ayrıca birçok uçak destroyer'lerin maketlerini görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere ayrıca gördüğünüz üzere denizcilikte kullanılan, gemilerde kullanılan birçok kumpas ve telegraf makinesi gördüğünüz üzere burada sergileniyor. Ayrıca deniz kuvvetlerinde kullanılan semboller de burada sergilenmiş. Burası da revir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sağlık ekipmanlarının bulunduğu, iğnelerin bulunduğu, kitapların bulunduğu, sağlık yani tıp alanında kullandıkları teçhizatları da burada görebilirsiniz. Makastan tutun, neşter, röntgen. Büyük ihtimalle röntgen gördüğünüz gibi cihazı. Burada da röntgen filmini kontrol etmek için ışıklı ekran. Gördüğünüz üzere burada birçok tıp alanda kullanılan eski iğnelerden tutun, cam, kavanozlar, her şey burada bulunmakta. Burada ayrı başka bir revir. Gördüğünüz gibi hastaların burada uzandığı, ayaklık açılıyor, büyük ihtimal daha da uzatılabiliyor. Doktorun oturduğu, gördüğünüz küçük bir revir. Gördüğünüz üzere doktorlar ve hemşirelerin hastalara, askerlere nasıl baktığını gösterdiği bir illustration da var. Gördüğünüz üzere medikal ekipmanlar da burada bulunmakta. İşte torpidonun bulunduğu yere geldik. Gördüğünüz üzere demir raylı sistem bulunmakta ve bu top normalde 360 derece dönebiliyor. Gelin buradan nereden giriş bilmiyorum ama buradan giriş. Gelin girelim, size torpidonun bulunduğu yeri de göstereyim. Gördüğünüz üzere torpido da burası işte. Size ilk gelişte yukarıdan çekmiştim. Buradan çekmiştim size. Gördüğünüz üzere. Şimdi torpidonun bulunduğu yerde burası. Gördüğünüz bu alan normalde torpido 360 derece dönüp atış yapabilme imkanına sahip. Ve şimdi gördüğünüz üzere torpidoyu zaten kaldırmışlar. Gördüğünüz üzere birçok uyarı bulunmakta. Sivri kenarlı objeler çok olduğundan dolayı dikkat edin, çarpmayın. Kendinizi yaralamayın diye uyarılar bulunmakta. Torpidonun içine girdik ve bura full su dolu. Ve gördüğünüz üzere torpidolar, birçok silahlar bulunmakta. Ve ağır metalden kapılar var. Her biri 450 kilo civarında. Bir tane daha torpido. Ve gördüğünüz üzere bu torpido normalde kaldırılmış olup 42 parçadan oluşmakta. Ve her bir parçanın da ismini burada sergilemişler. Ve torpidonun da parçaları gördüğünüz üzere burada sergileniyor. Torpidonun da maketi de burada bulunmakta. Gördüğünüz ateşli
silahlar, birçok kurşunlar, torpidoya ait birçok malzemeler de burada sergileniyor. Burada el bombalarını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok el bombası bulunmakta, patlayıcılar. Burada gördüğünüz gibi eski tarihten kalma fotoğraflar ve sığınakları görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi birçok mayın, bubi tuzakları, patlayıcıların bulunduğu malzemeleri burada sergilemişler. Gördüğünüz üzere ateşli patlayıcılar, el bombaları, el bombaların içinde stili bile gösteriyorlar. Burada başka bir deniz torpidosunu görebilirsiniz. Arkasında motoru bulunmakta. Gördüğünüz üzere denizlerin altında kullanılan mayınlar böyle mayınlarmış. Hayatımda ilk defa gördüm. Gördüğünüz gibi burada nasıl kullanıldığını da gösteriyorlar. Altında bir tane cihaza bağlı. O cihaz büyük ihtimal onu yerde tutmayı sağlıyor. Denizin yüzeyine gitmemesini sağlıyor ve gördüğünüz gibi mayınlar da böyleymiş. Deniz mayınları. Çok ilginç. Hayatımda ilk defa deniz mayını gördüm. Gördüğünüz üzere gemilerde kullanılan topları, ateş sistemlerini, gördüğünüz üzere uçak savarlar mı diyeyim artık, burada görebilirsiniz. Şu an farkına vardım. O kadar 5 dakika size video çektim. Aslında video çekmediğimin farkına vardım. Gördüğünüz üzere sığınaklar bulunmakta. O sığınaktan bu savunma hatlarına yerin altından tünellerle gelebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere uçak savarlar bulunmakta. Değişik tonda, mesela bu 13 ton ve 13 milimetrelik topu bulunmakta. Gelin bir daha göstereyim. Videoyu kaydettiğimi zannediyordum ama maalesef kaydetmemişim. Gördüğünüz gibi ağır çelik ve burada askerlerin oturduğu, kontrollü yaptığı yerler. Gördüğünüz üzere toplar, uçak savarlar bulunmakta. Normalde bu böyle teknolojik askeri silahları filmlerde, oyunlarda görürüz ama gerçek hayatta böyle. Gördüğünüz üzere bu 3 ton ve mesela bunun attığı maksimum mesafe 3 kilometre yazıyor. Daha düşük böyle silahlar bulunmakta, menzili bulunan, daha hafif menzilli. Gördüğünüz üzere toplar. Normalde modern sistemde daha böyle hafif kompozit malzemeler kullanılıyordur tabii ki de ama genel olarak çalışma prensibi aynı. Genel olarak gördüğünüz üzere topların konulduğu çember mi diyeyim artık, böyle sergilenmiş. Ve gördüğünüz üzere burada da başka bir top bulunmakta. Gördüğünüz üzere burada başka toplar da bulunmakta. Direkt yere konuşlandırılan toplar. Değişik menzillerde bulunmakta. Gördüğünüz üzere burada menziller kazılmış olup bu yerler aracılığıyla askerler darbe görmeden gitmeye çalışıyorlarmış ve gördüğünüz üzere birçok kayık, bot, çadırlar, mayınları görebiliyorsunuz buralardan. Gördüğünüz üzere deniz mayınları. Zaten içeride size göstermiştim. Ve burada bir tane gemiyi resmetmişler. Bu geminin üzerinde bulunan radar silahlarını da ortalama burada sergilemişler nasıl olduğunu. Bunu genel olarak 1. 2. Dünya Savaşı'nda görmüşüzdür. Hatta Battlefield 1 oyununu oynayanlar genellikle Almanların böyle yürüyebilen, aynı anda yürüyebilen hem tankların hem de böyle toplarının, silahların olduğunu görmüşlerdir filmlerden. Aynısı da bir nevi burada. Videonun sonuna geldik. Hala beğenmediyseniz beğenmeyi, 50 like bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolar paylaştığımda size bildirimler gelsin. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Ne diyorsunuz? Kesinlikle bu müzeye gelmeniz lazım. Eğer internetten kontrol ederseniz binlerce yorum göreceksiniz. Gerçekten bu deniz mayınlarını ben hep tarih kitaplarda okudum, filmlerde izledim ama gerçekte görmemiştim. Gerçekten burası görülmesi gereken en güzel, en nadire müzelerden biri.
Sadece Polonya zamanından değil, Birinci Dünya Savaşı zamanı, hatta öncesinden kalma Almanlara ait de birçok şey bulunmakta. Onun haricinde burayı bildiğiniz üzere girişti. Bu giriş bu taraf. Sağ taraftan çıktık. Aslında bilet ödemeden bir dahaki gelecek kişilere önerim. Sağdan girip direkt çıkış tarafından girip, hiçbir kontrol yok, bedavaya gezilebilir aslında. Bura bizim girdiğimiz yerdi. Girdiğimiz yerde size zaten araçları, itfaiyeyi falan göstermiştim. Çıkışta girişte aynı yerde, kontrol yok. Sadece bir diyeyim dedim. Eğer buraya gelecek kişiler olursa direkt girişte soldan çıkış kısmından girerseniz direkt her yeri bedavaya gezebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.